Hakkı Bey ile Nazım Bey'in o gece burada ne düşündüler, ne yaptılar, nasıl planladılar, gergin miydiler, stresli miydiler, rahat mıydılar, ben olsam nasıl olurdum? Hani bunları düşünmeden insan edemiyor aslında. Eminiz ki hani son derece gergin bir operasyon hazırlığı. Başarısızlığı hiçbir zaman düşünmeyiz biz. Yani hiçbir operasyona, hiçbir faaliyete, tatbikata, seyre, hani başarısız olur muyuz? Öyle bir şeyle çıkılmaz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin böyle bir şeyi yoktur. İçinde böyle bir duygusu yoktur. Bizim için zor başarılır, imkansız da biraz zaman alır. Müzelerin öyküleri vardır ve Müzelik Öyküler belgeseli bu öykülerin peşinden koşar. Bu bölümde öyle bir öykü dinleyeceğiz ki Çanakkale Savaşı'nın dönüm noktasını daha iyi anlayacağız. Nusret Mayın gemisinin karanlıkta yazdığı, zorlu hava koşullarında yazdığı o muhteşem destanı dinleyeceğiz. Bu şöyle etkili bir harekat. Siz bir sahadan mayın olduğunu biliyorsunuz. Siz döşemişsiniz bu mayınları ama bu mayınların üzerinden geçmeniz lazım ki karşı tedbir alabilirsiniz. Bu mayınların üzerinden geçerek bugünkü Karanlık Liman önlerine ulaşıyor. Saat 7'de Karanlık Liman önlerine ulaştığını biliyoruz. 7'yi 14 geçeye kadar bu mayın döşeme faaliyeti devam ediyor. Mütakiben geri dönüşe geçiyor. Saat 8 sularında da Çanakkale önlerine demirliyor. Bu mayınlar daha sonrasında 8 Mart ile 18 Mart arasında, çünkü arada hala 10 günlük bir süre var. Düşman mayın tarama gemileri bölgede geziyor. Bunlar tarafından tespit edilememiştir. Düşman savaş uçakları tarafından, gözlem yapan savaş uçakları tarafından tespit edilememiş mayınlar. Şok etkisi yapan mayınlar. Aslında düşman buraya girerken önden mayın tarama gemilerini sokuyor. Biliyor ki ön tarafında o 10 sıra mayın, sahile dik olarak döşenen 10 sıra mayın var. Bunların önlemini alıyor. Ama Karanlık Liman önlerinin mayınlanmış olduğunu hiç hesaplamıyor. Bu hesaplamaması da çok büyük bir faciaya sebep oluyor kendileri için. Bu da tarihin etkisini değiştiriyor. Bu mayınlama sonrasında İttifak kuvvetlerine ait 3 adet zırhlı bu mayınlara çarparak batıyor. Bir zırhları da kendini Bozcaada'ya zor kaçırıyor. Tarihin seyrini değiştiren Nusret Mayın gemisi, müze gemi olarak Çanakkale Deniz Müzesi'nde ziyaretçilere o ruhu yaşatmak için gezilebiliyor. İnanılmaz öyküler var müze geminin içinde. Muhakkak gidin ve Nusret'in o gece sadece bir gemi değil, bir sembol haline gelişinin ruhunu yaşayın. Nusret Mayın gemisi büyük bir başarıya imza atmış bir gemi. Dünya çapında bir başarı. Küçümsenemeyecek bir başarı. Peki ne olmuştu? 7 Mart'ı 8 Mart'a bağlayan gecede olan bir hikayeden bahsediyoruz. Çanakkale Savaşı'nın en şiddetli zamanlarından birinde artık çıkmaza girilmiş, İtilaf kuvvetleri Çanakkale'ye gelmişler. Donanma bütün Çanakkale Boğazı'nı bir baştan bir başa sarmış ve artık 18 Mart günü bu işin biteceği hayali var. Fakat hiçbir şey tabii öyle olmuyor. O dönemin Çanakkale Müstahkem Mevki Komutanı Cevat Paşa, namı diğer Cevat Çobanlı Paşa'nın verdiği direktif, Mayın Grup Komutanı Nazmi Bey ve Gemi Komutanı Yüzbaşı Hakkı Bey beraber bir operasyon planlıyorlar. Bu operasyon şöyle gelişiyor. 7 Mart'ı 8 Mart'a bağlayan gecenin karanlığında sabaha karşı Nusret Mayın gemisi ağır ağır ilerliyor. Soğuk bir gün. Çanakkale'de Mart ayı hep çok soğuk olur. Ve karanlık bir gün. Ay görünmüyor. Dolayısıyla gemide de karartma uyguluyorlar. Gemi sessizce Erenköy limanına yaklaşıyor ve Karanlık Liman dediğimiz mevkiye 26 adet mayını döşüyor. Tabii bu çok ince düşünülmüş bir plan. Bu 26 mayın 18 Mart'ta mucizesini gösteriyor. 18 Mart sabahı İngiltere Başbakanı
şöyle bir demeçte bulunuyor. Bugün zafer günümüz. Ama tabii Türk Bahriyesi bitti demeden bitmez. O gün öğleden sonra sularında bu döşenen 26 mayın tek tek patlamaya başlıyor ve o çok büyük dedikleri, çok yenilmez dedikleri armada bir anda tarumar oluyor, geri dönüşe geçiyorlar. İşte o sırada Cevat Paşa şöyle bir şey söylüyor. Gittiler, geçemediler, geçemeyecekler. Gemi komutanı, o dönem gemi komutanı İsmail Hakkı Bey. Normalde kalp rahatsızlığı. Bu mayınlama faaliyetinden 1-2 gün önce bir kalp rahatsızlığı geçiriyor. Fakat ben bu görevi yapacağım diyor. Bu görevi yapmaya devam ediyor. Yani bu gemi hem gemi olarak çok özel bir gemi, hem bu gemide görev almış personeller olarak çok özel bir gemi. Biz burada bu ruhu yaşatmaya çalışıyoruz. Gelen misafirlerimize de bu ruhu aksettirmeye çalışıyoruz aslında. Gelen misafirlerimizin burada nasıl bir yaşam olduğu, nasıl kararlar alındığı, nasıl kendi canları pahasına bu faaliyetleri yürüttüğünü anlatmaya çalışıyoruz. Bundan dolayı buraya gelmelerini, bu kahraman geminin hikayelerini dinlemeyi, bu havayı burada solumalarını, çünkü Nusret Mayın Gemisi konum itibariyle de Çanakkale Boğazı'nın en dar yerinde. Yani mayınlama faaliyetinin başladığı yerde aslında. Biz orada hemen kıç üstümüzde mayınların nereye döküldüğünü, nasıl döküldüğünü, hangi güzergah üzerinden gittiğini bir bir göstermekteyiz. Türk Bahriyesi bitti demeden bitmez. Belgeseli çekerken de, kurgularken de gözyaşlarımıza hakim olamadık. Teşekkürler bu zaferin mimarlarına. Teşekkürler bu ülke için verilen tüm mücadelelere. Çanakkale Deniz Müzesi, Nusret Mayın Gemisi'ndeyiz şu anda. Nusret Mayın Gemisi, kahraman Nusret Mayın Gemisi'nin birebir modellemesi olarak 9 Şubat 2009 tarihinde Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda kızağa konulmuş bir gemi. Tabii kahraman bir geminin birebir aynısını yapmak o kadar da kolay değil. Çünkü 2009 yılında bu çalışmalara başlanıldığında ben proje subayıydım Ankara'da. Ve şöyle bir açmaza düşürmüştü. Nusret'in, yani kahraman Nusret Mayın Gemisi'nin endaze planı mevcutlarda yoktu. 1915'te sonuçta hizmet vermiş bir gemi. Bu geminin inşa planını bulmadan gemiyi kızağa koyabilmek ve inşa edebilmek o kadar da kolay değil. Dolayısıyla çok yoğun bir çalışma sürecine girildi. Benzeri gemilerin endaze planları incelendi. Her şey yapıldı, fotoğraflar, arşivler tarandı. Ama yine de tam anlamıyla ikna olabilmek için şöyle bir çalışma yapıldı. Gemide görev yapmış askerlerden hayatta olanlar araştırılmaya başlandı. Bir erimiz bulduk. Bir er, son görev yapan erlerden bir tanesi. O yıllarda yaklaşık 80 yaşlarında bir beyefendiydi. Kendisiyle bir görüşme icra edildi. Kendisine Nusret'in nasıl bir gemi olduğu, hangi kamarının nerede olduğuna yönelik bir mülakat yapıldı. Tabii hafızasında kaldığı kadarıyla ondan bu bilgiler alındı ve ondan sonra endaze planı çıkarıldı. Tabii çok büyük bir mühendislik başarısıdır bu. Bunu da altını çizmek isterim. Çünkü mevcut olmayan bir plan üzerinden bir endaze planını çıkarmak ve ardından gemiyi inşa etmek Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın yaptığı büyük, başarılı çalışmalardan bir tanesiydi. Ve 2011 yılında TCG Nusret olarak N16 bordo numarasıyla Nusret Müze Gemisi ziyarete açıldı Çanakkale Deniz Müzesi'nde. Zaten Nusret Mayın Gemisi dünyada tek yüzen müze. Daha öncesi yok. İlk defa yapılmış
Müze gemiler var, evet. Ama bunlar sabit şekilde duran müzeler. Bizim özelliğimiz, biz bütün limanları gezerek, Türkiye'deki neredeyse bütün limanlar gezildi bu gemiyle. Bütün limanlara uğrandı. Oradaki halkla liman ziyaretleri icra edildi. Türk milletinin azim ve kararlılığını gösteren Nusret Mayın gemisi aynı zamanda yüzen bir müze. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal mecralarından geminin gezi güzergahını öğrenebilir ve bu destansı gemiyi yakından görme şansı yakalayabilirsiniz. Çanakkale'ye gelen turistler, yerli olsun, yabancı olsun, Nusret Mayın gemisini görmek için müzemize akın akın ziyarete geliyorlar. Bunlardan yaşı oldukça büyük bir amcamız bir gün ziyarete gelmiş. Bu bana aktarılan bir hikaye. Gemiye girdikten sonra hızlıca, hiç kimseyle muhatap olmadan hızlıca geminin alttaki kameralarına inmeye çalışıyor. Tabii bizim gemimizde bir ziyaret düzeni var, bir rehberlik sistemi var. İşte diyorlar ki, efendim hani biz size eşlik edeceğiz. Ben kameramı görmeye ineceğim diyor. O kadar benzetmiş ki Nusret'e. Yani gerçek Nusret Mayın gemisinin neredeyse birebir aynısını yapmışsınız demiş ve çok duygusal anlar geçirmiş. Bu bizi çok etkiledi. Bir yandan da çok mutlu etti. Demek ki evet, bunca emek, bunca çalışma gerçeğine ulaşmamızı sağlamış. Ne mutlu bize. Gidin. Çanakkale Deniz Müzesi'ni ziyaret edin. Çimenlik Kalesi'ni, Uluçali Reis Denizaltı Müzesi'ni görün ve mutlaka Çanakkale kahramanı Nusret Mayın gemisinin öykülerini dinleyin. TCG Nusret Mayın gemisinin ruhunu yaşatmak üzere Çanakkale'de görev yapan bir gemi. Yani aslında bir anıt statüsünde. Sonuçta Nusret Mayın gemisi başarıya bu sularda imza attı ve her şey burada yaşandı. Konuş yeri de burasıydı. Biz bunu burada anlatmalıyız, burada yaşatmalıyız. Çanakkale Deniz Müzesi de bunun için son derece uygun bir alan. Çünkü Nusret Mayın gemisinin de başarısını zaten imzaladığı nokta bizim Çimenlik Kalesi'nden çok kısa bir mesafe sonrası. Canlı canlı ne yaşandı, nerede yaşandı biz burada parmağımızla göstererek anlatacak kadar olayın yakınında ve içindeyiz. O nedenle ziyaretçi de herhangi bir gerçeklik duygusunda bir sıkıntı yaşamıyoruz. Hatta tam tersi biz aslını yaşatıyoruz, gerçeği yaşatıyoruz ve hissettiriyoruz.